Aksiyon kameraları yaratıcılığınız doğrultusunda pek çok alanda kullanabiliyorsunuz. Yürürken, koşarken, araba kullanırken, spor yaparken. Telesi'nin iki farklı ürünü var elimizde. Bir tanesi ilk versiyon, diğeri ise son çıkardıkları versiyon. Peki aralarında nasıl fark var? Gelin bakalım. U1'in yani ilk versiyonun kutusundan telefon tutucu, anahtar, 2 tane vida ve 2 tane bağlantı aparatıyla boyun askısı çıkıyor. İkinci versiyonun kutusundansa kullanım kılavuzu, bağlantı aparatı, vida, manyetik tutucu ve boyun askısı çıkıyor. Telesi'nin ilk versiyon boyun aparatıyla başlıyoruz. Tamamıyla siyah ve sert plastikten üretilmiş. Üzerinde de 2 tane tuş var. Alttaki tuş aparatı uzatmaya veya kısaltmaya yarıyor. Diğer tuşsa kilit mekanizmasını açıyor. Açtık, takıyoruz ki kolaylıkla takabildik. Tekrar açmak için de tuşa basıyorum ve kapatıyorum. Tabii bu boyun aparatını uzun süreli kullanımlarda değerlendirmek gerekiyor. Çünkü esnemediği için, sert bir plastikten yapıldığı için muhtemelen boynunuzu acıtabilir veya ağrıtabilir. İkinci versiyon tamamıyla kauçukla kaplanmış. Muhtemelen içerisinde de kalın bir tel var. Ve bu aparatı istediğiniz konuma getirin, bu şekilde kalıyor. Gayet güzel. Üzerinde sadece bir tane tuş var. Bu da mekanizmayı açıp kapatmaya yarıyor. İlk versiyonda kilit mekanizması yandandı. Bu versiyonda yukarıdan. Biraz zor takılıyor. Alışmak gerekiyor. Ama takıldıktan sonra da rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz veya genişletebiliyorsunuz boynunuza göre. Bunun daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Bunu bağlamak biraz zor. Eski sistem. Yani bu bağlantı aparatlarını birbirine geçirmeniz, ki boynunuzda yapmak da zor, ve ardından da vidasıyla sabitlemeniz gerekiyor. Yani takarak da yapabilirsiniz boyun aparatını, takmadan da yapabilirsiniz ama çıkartmak istediğinizde yine vidayı gevşetip bu aparatı çıkartmanız gerekiyor. Yeni versiyon boyun aparatına kamerayı takmak çok kolay. Hatta çıkarması da. Bakın, bu boyun aparatının üzerinde mıknatıslı bir yapı var. Tam ortada. Ve bu aparatı sadece önüne getirip ittirmeniz yeterli. Şu anda takıldı. Ve hiçbir şekilde de düşmüyor. Peki nasıl çıkartacaksınız? Yana çevirip çekmeniz yeterli. Boyun aparatlardan ilkini taktık. Şimdi bir yürüyüş testi gerçekleştireceğiz. Ben kayıttayım Sir. Ben de kayıttayım. Nasıl? Beğendin mi ilk boyun aparatını, ilk versiyonu? Güzel duruyor da sanki biraz hani sert materyal ya. Boynun rahat mı senin? Boynumu şuradan birazcık acıtıyor. Tam şuradan. Yani boynuma değdiği yerleri hafiften acıtıyor. Tahmin ettiğim gibi spor yaparken falan acaba rahatsızlık verir mi dedim. Soru işareti. Bilemiyorum. İkinci versiyon boyun aparatıyla devam ediyoruz. Yürüyüş testlerimizi yapıyoruz. Sir'cim, daha mı stabil duruyor? Çok daha stabil ve oturaklı bir ürün. Bu belli. Diğeri biraz daha hafif materyaldi. Bu sanki boynuna, hani omzunda durup vücudundan güç alıyormuş gibi ve hiç sarsılmadığını görüyorum. Yani çünkü bu biraz daha ağır ilk versiyona göre. Dengeli, evet. Dengeli Aynen. ve ağır bir ürün. Yanılmıyorsam ne yürüyüşte ne spor yaparken, yani hiçbir aktivitede bu görüntü olarak kişiyi zorlamayacaktır. Kesinlikle. Ki boynum şu anda çok rahat. Yani şu göğsümün bu kısımlarına değiyor, omzuma doğru değiyor, boynuma değiyor bütün aparat ve çok sabit duruyor. İlk versiyon boyun aparatını taktık, koşu testi yapalım. Of 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 of, indi bile aşağıya. Of. Bu ne abi? Of. Yok. Sir? Bu spor için falan değil bu. Bu sevgilinle el ele tutuşacaksın. Güzel Kalamış'tan Caddebostan'a. İşte ne bileyim Fenerbahçe sahilden böyle Göztepe'ye, parka falan. Yok bu koşmayalım bununla biz. Vidaları sabitledik. Koşu testine devam edelim. Bakın koştukça şu anda burası sürekli aşağı yukarı doğru oynuyor. Yani koşu için çok ideal değil bence iki aparatta. Belki aparatta böyle bir lastikle sabitlerseniz en azından koşarken şu yapmış olduğu hareketi engelleyebilir. Daha iyi olur.
yürürken, böyle surf falan atarken sürekli kafama vurdu. O açıdan kötü. Yani biraz daha sabitlenmesi lazım. Aynen öyle. Evet, testlerimizi bitirdik. Gün de bitti. Gün bitti zaten. Geriye ne kaldı? Geriye ne kaldı? Bu kaldı. Telefon tutucu. Evet. İlk versiyonun kutusunun içerisinden bir de telefon tutucu çıktığını sizlerle paylaşmıştık. Testlerden unuttuk ama son anda Sör hatırlattı sağ olsun. Ya şimdi bu bir iki gömlek daha aşağıya ikinci versiyondan. O da demiş ki ya ben kutumun içine bir ufak aparat koyayım, telefon tutucu. Hani bu da benim, al benim olsun. Aynen. Ürün kötü mü? Hayır değil ama ikinciyle kıyasla diyorsunuz. Kıyaslayamayız o zaman. Ben İkinci susuyorum. gerçekten olmuş bir cihaz. Tabii. Yani kauçuk kaplanmış, elastik bir yapıya sahip, boynu rahatsız etmiyor. Yürürken gayet iyi performans veriyor. Birçok şekle şemale girebiliyor. Tabii selfie stick olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii. Gerektiği zaman zorda kaldığınızda bir tripod bile olarak kullanabilirsiniz. Ben biraz önce koydum işte masada kahvemle konuştum. Kahve bana bakıyor. Ben kahveye bakıyorum. Kamerada bizi çekiyor yani. Yani ikinci versiyon gerçekten güzel yapılmış ama dediğimiz gibi yürüyüş için okey. Koşu için Koşu için hayır yani koşmayalım ya yürüyelim. yani vücudunuzun çok fazla hareket ettiği durumlarda Evet, çok kullanılacak aparatlar değil. Özellikle bunu belirtelim. Evet. Yürürken okey. Bisiklet sürerken, motosiklete binerken, Kesin. araba kullanırken, Aynen. elektrikli skuterlara binerken güzel performans veriyor. %100 sizinle. Ama ben biraz atlarım, zıplarım, bir sportif faaliyetin içine girerim der. Yok. Biraz önce de söylemiştim ya sevgilinin el ele tutuşacaksın. Yani Kalamış'tan Moda'ya, işte Fenerbahçe'den Caddebostan'a istediğin semti seç, yürü. Yürü kardeşim. Kaykay yaparken düz gidersen Kaykayda düz gidersen ama öyle takla makla atan o gençler falan var. Onlar gibi yaparsan zaten aparat bir yana, sen bir yana yani. Hele ben hiç yapmayayım. durum bu arkadaşlar. Farklı aparatlar var. Umarız incelememizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki kanalımıza beğeni ve yorum göndermeyi, ayrıca da abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.